20 Aralık Cumartesi gününden 3 maçın net analiziyle karşınızdayız. Harika bir cumartesi bültenimiz var. Devlerin mücadeleleri var. İlk maçımız Manchester City West Ham olacak. Geçmeden öncesinde hatırlatmalarımızı yapalım. Her gün saat 4'te buradayız. Videoyu benim kanala abone olmanız yeterli. Gelin şimdi Guardiola City West Ham'ı ağırlayacak. Onu konuşalım. Öncelikle City cephesiyle başlayalım. City şu anda 16 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken 38 gol atıp kalesinde 16 gol gördü. Arsenal'la liderlik basamağında 2 puanlık bir farkları var. West Ham cephesine baktığımızda ise dalgalı bir West Ham performansı görüyoruz. 16 maçın 3'ünü kazanan West Ham 4 beraberlik alırken 9 mağlubiyet aldı. 19 gol atıp kalesinde 32 gol gören West Ham 13 puanla 18. sırada. Onun altında Burnley 10 puanda, Wolverhampton ise 2 puanla sonuncu basamakta görünüyor. Maçın notları gelsin. City mücadelelerinde iç sahada 2.63'lük bir puan ortalamasına sahip. Özellikle iç sahada 2.75'lik bir gol ortalaması var City'nin. Baktığımızda da ortalama 0.75 bir bandında gol yiyorlar diyebiliriz. Özellikle periyotlar kısmında 31 ile 45 yani ilk yarının son bölümü ve ikinci yarının orta bölümü 61-75 bandında City ağları sarstığını görüyoruz. Total attıkları gollerin iç sahada %26'larını bu az önce söylemiş olduğum iki periyotta atan bir City var. West Ham ise deplasmanlarda 1.19'luk bir ortalamayla oynarken gol atma başarısında ortalamada 2 gol yiyor. Dikkat çeken bir diğer istatistik ise West Ham oynadığı maçların, deplasman maçlarının ilk yarılarında %38 oranında sahadan yenilgiyle soyunma odasına gitti. Yani West Ham deplasmanlarda ilk yarıları kötü oynayan bir takım diyebiliriz. Bu 3 baremli ortalamada %38 bence ciddi bir oran. En azından beraberlik daha da yüksek olması gerekiyor ilk yarılar özelinde. Şimdi ben mücadelede ne bekliyorum? West Ham cephesi kapanmayı çok beceremiyor ki zaten 16 maçta 32 gol yiyen bir West Ham var baktığımızda. Yani çok doğru bir defans tandemi yok. City ise çok formda. Yani son maçlarına baktığımızda City'nin özellikle iç sahada Bayer Leverkusen'e rotasyon yaptığı Şampiyonlar Ligi mücadelesini saymazsak 3-0 Sunderland, 3-2 Leeds United, 3-0 Liverpool, 4-1 Dortmund Şampiyonlar Ligi'ni de işin içine katalım. Yani çok formda bir City var. Ben bu mücadelede City'nin ana tercihim 1 ve 1.5 üst yönünde kazanacağını düşünüyorum. Biraz da oran arttırmak isteyenler 1 ve 2.5 üstüne, ev sahibi 2.5 üstüne yönelebilir. Ama benim buradaki ana tercihim 1 ve 1.5 üstü. City'nin minimum 2 gol atarak kazanacağını düşünüyorum. Bu arada günün kale maçı, öne çıkan ikililer, canlı tercihler ve kasa yönetimiyle ilgili detayları WhatsApp grubumuzda yönetiyoruz. Orada paylaşıyoruz. Bilgi almak isteyenler sol alt köşedeki numaradan bize yazabilir diyelim. Şimdi gelin ikinci maçımıza geçelim. Orada da dev bir mücadeleyi konuşacağız. Akşam 8.30'da dev bir mücadele var İngiltere'de. Liverpool'u ağırlayacak. Öncelikle bir güncel durumlara bakalım. Daha sonrasında önemli notlar kısmını enine boyuna konuşacağız. Ve farklı bir tercihimiz olacak burada. Tottenham cephesiyle başlayalım. Tottenham şu anda 16 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken 25 gol atıp kalesinde 21 gol gördü. 22 puanla 11. sırada. Liverpool cephesine baktığımızda ise 16 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Merseyside ekibi 26 gol atıp kalesinde 24 gol gördü. 26 puanla 7. sırada. Maçın önemli notları gelsin. Oraya bir bakalım. Tottenham iç sahada keyif vermeyen bir oyun oynuyor aslına bakarsak. İç saha maçlarında ortalama puan ortalaması 1 ve attıkları golde 1.25, yedikleri gol 1.13. Yani kısır bir Tottenham var. Bu bir cebimizde kalsın. Liverpool'un deplasman karnesine baktığımızda ise 1.25 puan ortalamasıyla ortalama 1.5 bandında 1.63'lük bir gol atma istatistiğine sahipken 1.88'lik bir gol yeme istatistiği var. Şimdi iki takımın da birbiriyle oynayacağı mücadelelere baktığımız zaman geçmiş dönemde evet burada gollü mücadeleler var. Son maçta 5-1 yendi Tottenham'ı Liverpool. Onun öncesinde Liverpool tekrardan Tottenham'ı 4-0'la geçmeyi başardı. Ama Tottenham eski Tottenham mı, Liverpool eski Liverpool mu? Yani aralarında oynadığı maçlara bakarken bu da bir bilgi olsun. Takımların güncel durumlarını bir önceki takım güncel durumuyla analiz etmek gerekiyor. Yani 27 Nisan 2025'teki Liverpool'la günümüzdeki Liverpool aynı mı? Bence alakası yok. Yani birbiriyle siyahla beyaz kadar zıt takımlar şu anda. Tottenham'da bu mücadelede baktığımız zaman aslında geçiş oyunuyla beraber Liverpool'u avlamaya çalışacaktır. Ben oyun üstünlüğünün Liverpool'da olacağını düşünüyorum bu arada. Yani toplu oynama herhalde 60'a 40 bandında Liverpool tarafında olur. Liverpool daha fazla şut atabilir.
Tottenham biraz daha geçişten oyunu yönetebilir ama ben bu mücadelede çok keyifli bir maç beklemiyorum açıkçası. O yüzden benim buradaki ana tercihim bu maçta 4 gol olmayacağı yönünde. Piyasanın aksine bir tercihtir bu. Çünkü bu maçı gören Tottenham Liverpool'a 2,5 3,5 alayım diyecektir ama bana veriler bunu vermiyor. İzlediğim Tottenham, izlediğim Liverpool beni gollere itmiyor açıkçası. O yüzden benim buradaki ana tercihim 4 gol olmayacağı yönünde. Piyasanın aksine 3,5 altında biteceğini düşünüyorum ben. Burada bir parantezimiz var özellikle önemli notlarda. Maçı Joe Brooks yönetecek ve 3,5 kart ortalamasıyla oynatan daha doğrusu oyunu ve otoriter bir hakem. Yani siz Brooks'un yanına itirazla gidemezsiniz. Gittiğiniz an sarı kartı çıkartan bir hakem. O yüzden burada da 3,5 üstü kart, 4,5 üstü kart çıkabilir. Biraz daha zorladığımızda maçta kırmızı kartta olacağını düşünüyorum ben. Ama benim buradaki ana tercihim 3,5 alt yönünde olacak. Hadi gelin şimdi Almanya'ya geçelim. Orada da Leipzig, Leverkusen'i konuşacağız. Şu anda Avrupa'da 5 büyük ligde en iyi iç saha takımlarından biri Leipzig, Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Önce güncel durumlara bakalım. Notlar önemli burada da. Leipzig cephesine baktığımızda 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Leipzig 29 gol atıp kalesinde 16 gördü. 29 puanı var. Dortmund'da aynı puandalar. İkinci sıradalar. Leverkusen cephesine baktığımızda ise onlar da dördüncü sırada. 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldılar. 30 gol atıp 19 gol yediler. 26 puanla dördüncü sıradalar dediğimiz gibi. Notlarımız gelsin önemli detaylar var. Leipzig iç sahada 6'da 6 yaptı ve ortalama 3 golle oynayan bir Leipzig var. Ama tabii ki burada gollü mücadeleler oynadıkları aşikar. Yani biraz daha bu ortalamayı yükselten maçlar oynayan Leipzig oldu. Örnek veriyorum Eintracht Frankfurt mücadelesi 6-0 bitti. Buraya tabii ki ortalamada etkisi yüksek olmuştur diye düşünüyorum zaten. Yani direkt olarak her maçta 3 gol atan bir Leipzig yok. Bunu böyle düşünmeyin diye söylüyorum. Özellikle Diomande yani bu ismi bir kenara not edin. Kesinlikle Real, Barça gibi A klas takımlara, majör takımlara, elit takımlara gidecektir diye düşünüyorum. Leverkusen deplasmanlarda ortalama 1,67'lik bir puanı var. Attıkları gol ortalaması 2,17, yedikleri ise 2 bandında. En kritik nokta şu. Leipzig'in gol periyotları dengeli bir dağılımı var. Ama Leverkusen cephesinde ilk yarının 16 ile 45 aralığı. Yani dakika 15'i geçti. 16-30 ve 31-45 olarak ayrılır ya periyotlar. O iki periyotta ağlar %44 sarsılmış. Yani bütün gollerin Leverkusen mücadelelerinde olan bütün gollerin %44'ü bu iki periyodun toplamında atılmış. Öyle düşünebilirsiniz. O yüzden burada benim tercihim ilk yarı 0,5 üstü. Ama şöyle de bir değerlendirme yapabilirsiniz. Daha yüksek oran isteyenler. Dakika 5'te gol geldi. Herhangi bir taraftan geldi. Devamında zaten bir gol bekliyoruz ya biz analizimize göre. Orada da ilk yarı 1,5 üstünü canlıdan değerlendirebilirsiniz. Biraz bekleyip ilk yarı 0,5 üstünü daha yüksek orandan alabilirsiniz. Ama benim buradaki ana tercihim ilk yarıdan ağların minimum bir kere sarsılacağı yönünde olacak. Ben kuponumu bu şekilde ekleyeceğim, bu şekilde değerlendireceğim. Bu arada değerlendirme kupon demişken ben bu tarz maçları iddia.com'da 303-852 numaralı Gözde Göl bayisinden oynuyorum. Canlı tercihler, maç önü değerlendirmeleri için de Telegram'da da aynı WhatsApp sistemimizi uyguluyoruz. Grupta bizimle maçları değerlendirmek isteyenler bayisini üstteki 303-852 numaralı bayiye taşıyıp ekran görüntüsünü atması Telegram grubuna gelmesi için yeterlidir. Şimdi gelin canlı tahtamıza geçelim. Orada hangi mücadeleleri takip edeceğiz? Canlı tahtamıza baktığımızda Eyüpspor Fenerbahçe mücadelesinde Fenerbahçe'nin 2 golünü takip edeceğim. Yüksek orandan takip edeceğim. Yani örnek veriyorum dakika 30'da 35'te dep 1,5 üstünü değerlendirebilirim gol olmazsa. Stuttgart-Hoffenheim mücadelesinde ilk yarı ortaya bir golü değerlendireceğim. Southampton-Coventry mücadelesinde ise ikinci yarı ortaya bir golü değerlendireceğim. Günün kalesi öne çıkan ikililer, canlı maçlar ve iddiada en çok hata yapılan kasa yönetimi için WhatsApp grubumuzdan destek alabilirsiniz. Bilgi almak isteyenler 0543 417 7530 sol alt köşedeki numaradan bize ulaşabilir. Bugünkü analizlerimiz de bu şekildeydi. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Her gün saat 4'te buradayız. Yeni analizlerle buradayız. Verilerimizle buradayız. Yarın görüşmek üzere. Futbol şansı sizinle olsun. Kendinize çok iyi bakın.